Selamlar. Bugün aslında çoğumuzun bildiğini sandığı ama belki de tamamen yanlış anladığı bir konuyu Lut kıssasını konuşacağız. Yazar İhsan Eli Açık'ın 2015 tarihli o meşhur ezber bozan makalesini doğrudan kendi metni üzerinden görsel bir incelemeyle mercek altına alıyoruz. Geleneksel kabulleri epey bir sarsan bu tezi tarafsızca ve adım adım inceleyeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi makale bizi hemen çok ilginç, tarihi bir gizemin içine çekiyor. Şöyle düşünün, tarihi araştırmalara göre Mekke toplumunda eşcinsellik yoktu. Peki ama öyleyse Lut kıssası neden tamamı Mekke döneminde olmak üzere tam 6 kez indirildi? Ortada çözülmesi gereken bir durum var değil mi? İşte Eli Açık'a göre Mekke toplumunun gerçekte işlediği suçları ile bu anlatının bizim tarafımızdan geleneksel olarak anlaşılma biçimi arasında devasa bir kopukluk var. Peki, biz bu sırrı nasıl çözeceğiz? Ekranda da gördüğünüz gibi 4 temel adımımız var. Önce Mekke bağlamının sırrına bakacağız, sonra o 6 aşamalı Kur'an anlatısını inceleyeceğiz, ardından asıl suç olan sınıfsal zorbalığı ele alıp son olarak da mahremiyet üzerine konuşarak bugünkü incelememizi toparlayacağız. Hemen birinci bölümümüzle başlayalım. Mekke bağlamının sırrı. Ekranda sol tarafta o yaygın varsayımı görüyorsunuz. Bu hikayenin sadece belli bir yönelimin toptan kınanması olduğu düşünülür hep, değil mi? Ama sağ tarafa, yani Eli Açık'ın tezine baktığımızda işin rengi değişiyor. Kaynak metne göre o dönemde Mekke'de fuhuş, yol kesme, baskı ve cariyecilik gibi durumlar hakimdi. Yani makale bize diyor ki metin aslında alt sınıflara şiddet uygulayan, baskıcı ve rızaya asla dayanmayan saldırılar gerçekleştiren zengin elitleri hedef alıyor. Geldik ikinci bölüme. 6 aşamalı anlatı. Şimdi burada biraz metin dedektifliği yapacağız. Ekranda gördüğünüz zaman çizelgesinde erken Mekke döneminden son döneme doğru tam 6 farklı durak var. Kamer, Hud, Hicr, Enbiya, Ankebut ve Neml sureleri. Eli Açık'a göre zaman ilerledikçe eklenen her bir yeni detay o baskıcı seçkinlerin işlediği suçlara dair tezi adım adım çok sağlam bir şekilde inşa ediyor. İlk durağımız olan Kamer suresiyle başlayalım. Yazar burada özel bir Arapça kelimeye, ravedu kelimesine özellikle dikkat çekiyor. Ne demek bu biliyor musunuz? Öyle rızaya dayalı falan değil, basbayağı misafirlere yönelik saldırgan bir cinsel taciz ve zorla alıkoyma girişimini ifade ediyor bu kelime. Yani yazar diyor ki, odak noktası baştan beri tahakküm. Hud suresine geçtiğimizde ise tablo iyice netleşiyor. Düşünün, kapıya dayanmış, zorla misafirleri isteyen ve metindeki tabirle koşarak gelen bir grup var ortada. Bu açıkça organize bir çete saldırısı. Peki Lut'un karısı neden cezalandırıldı diye sorabilirsiniz. Yazarın buradaki sosyolojik tespiti gerçekten çarpıcı. Karısı bu eylemleri bizzat yaptığı için değil, zenginlikten şımarmış bu grubun zulmüne sessiz kaldığı, yani o elit sınıfla suç ortaklığı yaptığı için geride bırakıldı diyor yazar. Sonra Hicr suresi geliyor ve şu cümle aslında her şeyi özetliyor. Saldırganlar Lut'a dönüp sana el alemin işine karışmanı yasaklamamış mıydık diyorlar. Bakın bunu sıradan biri söyleyemez değil mi? Eli Açık'a göre bu cümle karşımızdakilerin sıradan insanlar olmadığını, tam tersine toplumun kurallarını koyan, yasaklar getirebilen yönetici elit sınıf olduğunu kanıtlıyor. Adamlar sahip oldukları yozlaşmış sistemi korumak için onu susturmaya çalışıyorlar. Geç Mekke dönemindeki Ankebut suresinde ise bu eylemler iyice su yüzüne çıkıyor. Tablodaki çevirilere bir göz atın. Yazarın çevirisiyle bunlar, yol kesmek ve zenginlerin o şatafatlı eğlence meclislerinde kötülük işlemek. Yani bu ifadeler seçkinlerin tamamen kamusal alanda işledikleri zorbalıkları detaylandırıyor. Karşımızda kişisel bir olay değil, organize bir toplumsal terör var aslında. İşte tüm bunlar bizi Eli Açık'ın argümanının tam kalbine, 3. bölüme getiriyor. Asıl suç, yani sınıfsal zulüm. Peki nedir bu zulüm? Makaleye göre metindeki asıl mesele tek bir kelimede düğümleniyor. Zulüm. Hak yemek, dayatmak, baskı kurmak, yasaklamak, yol kesip ev basmak, anlayacağınız o bahsi geçen yıkım sadece bireysel bir eyleme değil, bütün bu korkunç eylemleri barındıran sistemik ve kapsayıcı tahakküme karşı verilen bir yanıttı. Yani elitlerin o metne yansıyan suç siciline şöyle bir bakarsak, asıl eylemlerinin yol kesmek, ev basmak, rızaya dayanmayan cinsel saldırılarda bulunmak ve toplumsal baskı kurmak olduğunu görüyoruz. Yazarın da vurguladığı gibi cinsel boyut bu ileri gelenlerin yaptıklarından sadece bir tanesi. Asıl helak sebebi
güç zehirlenmesi yaşayıp herkesi kendi heveslerinin bir nesnesi yapmaya kalkmaları. Makalede çok ama çok ilginç bir tarihsel paralellik de var. Yazar bu Sodom seçkinlerini alıyor, eski Fars, Emevi, Abbasi ve Osmanlı'daki o Ayşu Tarap denilen lüks ve şatafatlı eğlence meclislerine benzetiyor. Tarih boyunca savunmasız insanları sömürmek her zaman kontrolsüz zenginlik ve gücün sembolü olmuştur, değil mi? Kısacası makale, Kur'an'ın asıl isyan ettiği şeyin sömürücü üst sınıfların işte bu şımarıklığı olduğunu savunuyor. Geldik dördüncü ve son bölümümüze, özel hayat ve mahremiyet. El açık metinden o kadar net bir etik çerçeve çıkarıyor ki, bunu şu an tablodan da görebilirsiniz. Yazara göre mesele kimliğin kendisi falan değil, ortada bir zorbalık olup olmadığı. Eğer birileri başkalarına zulmediyor ve baskı kuruyorsa, tıpkı o elitlerde olduğu gibi bu durdurulmalıdır. Ancak tam tersi, eğer birileri sırf var oldukları için başkaları tarafından zulme uğruyorsa yine müdahale edilmeli ve bu zulüm durdurulmalıdır. Yani yazar için yegane hedef her zaman zulmü engellemektir. Yazar, görüşünü gerçekten çok vurucu bir şekilde şu sözlerle noktalıyor. Yaptıkları iş kendi tercihleridir, bizi ilgilendirmez. Ötekine dayatmaya dönüşmedikçe mahremiyettir ve kişiyle Allah arasındadır. Cinsel tercihler dahil hiçbir şeyin bekçisi, vekili ve zorbası olamayız. Anlayacağınız yazar, kimsenin bir başkasının ahlak polisi olmaması gerektiğini ateşli bir şekilde savunuyor. Tüm bu görsel incelememizin sonunda kendi kendimize sormamız gereken o kilit soru şu aslında. Kişisel ahlak ile toplumsal tahakküm, yani zorbalık arasındaki o ince çizgiyi tam olarak kim, nasıl çizecek? İhsan Eliaç'ın makalesi, asırlar öncesinin bir metninden yola çıkarak baskı ve mahremiyet kavramlarını bugün yeniden düşünmemizi sağlıyor. Yazarın argümanlarını kaynak metin üzerinden sizlere aktardık. Siz de bu derin konu üzerinde düşünmeye devam edin. Bir sonraki görsel incelememizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.